Merhaba, ben Nesibe. Yeşilin Elinden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle Meksika mutfağının dünyaca ünlü tavuk tarifi olan tavuk fajita tarifi paylaşıyorum. Eğer tavuk göğsünden bir yemek yapmak istiyorsanız, görseli ve lezzeti de çok iyi olsun istiyorsanız ya da son dakikada eve geldiniz ve hızlıca çok lezzetli bir yemek yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre. Umarım videoyu izlerken keyif alır, beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Tavuk fajitayı hazırlamak için öncelikle tavuklarımızı hazırlayalım. Ben 4-5 kişiye rahatlıkla yetecek kadar tavuk fajita yaptım. Bunun için gördüğünüz gibi 2 parça tavuk göğsü kullandım. Yaklaşık 500 gram kadardı. Siz malzemeleri istediğiniz kişi sayısına göre oranlayabilirsiniz. Tavuk göğsünün öncelikle kenarlarındaki küçük parçaları jülyen olacak gibi doğrayalım. Sonra tavuk göğsünü enlemesine ortadan ikiye gördüğünüz gibi kelebek şeklinde açalım. Ve tavuk göğüslerinin tamamını gördüğünüz gibi parmak parmak olacak şekilde doğrayalım. Daha ince doğramanızı tavsiye etmem, pişirirken çok dağılır. Daha kalın doğramanızı da tavsiye etmem, o zaman da pişerken biraz daha uzun vakit alır. Bütün tavuk göğsünü böyle doğradıktan sonra derin bir kabın içerisine alalım. Ve içerisine damak zevkimize göre tuz ekleyelim. 1 çay kaşığı karabiber ekleyelim. 1 çay kaşığı toz kırmızı biber ekleyelim. 1 çay kaşığı kekik ekleyelim. Ve yine 1 çay kaşığı kimyon ekleyelim. Bu baharat miktarlarını kendi zevkinize göre ve kullanacağınız tavuk miktarına göre ayarlayabilirsiniz. Orta boy 3 diş sarımsağı ezelim. Bunu da tavuklara ekleyelim. Kullanmış olduğumuz baharatlar ve sarımsak orijinal Meksika fajitasının vazgeçilmez elementlerindendir. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyelim. Ve 2-3 yemek kaşığı sirke ekleyelim. Ben üzüm sirkesi kullandım. Siz isterseniz elma sirkesi kullanabilirsiniz. Ve 1-2 yemek kaşığı kadar da soya sosu ekleyelim. Eğer elinizde soya sosu varsa kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Sirke konusuna gelince ete sirke mi katılır, etin tadını bozar diye düşünüyorsanız kesinlikle tereddüt etmeyin. Çünkü sirke çok çabuk uçan bir maddedir ve biz yemeği pişirirken zaten o sirke uçacak ve o tadı kalmayacak. Ama sirkeyi marineye kattığımız zaman tavuklarımız da çok daha yumuşak oluyor. Ama yine de sirke kullanmak istemiyorsanız o zaman sirke yerine 2 yemek kaşığı limon suyu da kullanabilirsiniz. Tavukları iyice karıştıralım. Eğer tavukları bu haliyle 2-3 saat kadar bekletip ondan sonra pişirirseniz çok daha lezzetli bir sonuç elde edersiniz. Ama o kadar vaktiniz yoksa da siz diğer hazırlıkları yaparken tavuklar 5-10 dakika kadar bu marinenin içinde durduğunda da o zaman da gayet güzel oluyor. 3 tane orta boy soğanı jülyen doğrayalım. Lütfen ince doğramayalım. Soğanların pişirildikten sonra dişe gelmesi önemli. O yüzden çok ince olmayacak şekilde gördüğünüz gibi daha kalın kalın jülyen doğrayalım. Eğer tavukları çok önceden marine edip birkaç saat buzdolabında bekletmişsek, tavuklarımızı pişirmeye başlamadan önce lütfen buzdolabından çıkartalım ve oda ısısına gelmesini sağlayalım. Tavuklar oda sıcaklığına geldikten sonra geniş bir tavayı ocağa alalım. Ocağın altını en yüksek seviyede açalım ve tava artık ısındığı zaman tavukları tek kat olacak şekilde tavamıza alalım. Eğer tavanızın tabanı yeterince büyük değilse tavukların hepsini tek kerede pişirmeyin lütfen. Çünkü tek kerede pişirirseniz o zaman tavanızın ısısı birden çok düşeceği için tavuklar sulanır ve tavuklar sulanırsa da özellikle de tavuk göğsü sertleşir. Tavukların sertleşmemesi için gördüğünüz gibi tavukların hepsini bir kere de eklemedim. Tavukların sulanmadan hızlı bir şekilde, güzel bir şekilde pişmeleri için gördüğünüz gibi yavaş yavaş ekledim. Böylelikle tavanın ısısını birden düşürmemiş oldum. Ve yine gördüğünüz gibi tavukların hepsi tek kat halinde. Böylelikle tavukların hepsi eşit oranda ısı almış olacak.
Tavuklar yüksek ateşte pişerken biz doğradığımız soğanları, tavukları boşalttığımız kabın içerisine koyalım. Soğanların da geri kalan sosla buluşmasını sağlayalım. Tavuklar kendi kendine yüksek ateşte pişerken biz diğer hazırlıkları yapalım. Fajitanın olmazsa olmazı etli kırmızı biberlerden bir tanesinin çekirdeklerini çıkartalım ve gördüğünüz gibi kalın kalın şeritler halinde doğrayalım. Bu biberlerin Türkiye'de ismini tam olarak bilmiyorum. Galiba Kaliforniya biberi deniliyor. Biz kırmızı biberi doğrarken bu arada yüksek ateşte pişmekte olan tavuğu da şöyle bir karıştırmayı lütfen unutmayalım. Ve tavukları hala yüksek ateşte pişirmeye devam edelim. Tavuk göğüslü tarifler pişirirken tavuk göğsünün çok sertleşmemesinin sırrı eti çok hızlı bir şekilde pişirmektir. Yani yüksek ateşte pişirmektir. Çok dağılmamasının sırrı ise eti çok fazla karıştırmamaktır. O yüzden en fazla 2-3 kere karıştırarak yüksek ateşte hızlı bir şekilde pişirmemiz gerekiyor. Tavuklar kendi kendine pişerken biz de sarı ve yeşil biberleri doğramaya devam edelim. Bu biberlerin de çekirdeklerini çıkartalım ve ince olmayacak şekilde şeritler halinde doğrayalım. Ben yemeği yaparken çocuklarım yeşil olanını yediği için ben yeşil paprika yerine yeşil sivri biber kullandım. Hala yüksek ateşte pişmekte olan tavukları bir kere daha karıştıralım ve bir 5 dakika daha pişirelim. Ben videonun süresini kontrol ettiğimde tavukları ilk tavaya koymamdan itibaren toplam 11 dakika tavukları pişirmişim. Bu tabii ki sizin kullandığınız tavuk miktarına göre, ocağınızın gücüne göre ve kullandığınız tavanın genişliğine göre değişecektir. Ama tavuk göğsünü 10-15 dakikadan daha fazla pişirmememiz gerekiyor. Ve tavuklarımız pişmişken ama içleri de hala suluyken çok fazla kurutmadan tavuklarımızı bir tabağa alalım. Ocağın altı hala yüksek ateşteyken tavamızın içerisine bütün soğanları alalım ve soğanları kavurmaya başlayalım. İsterseniz siz soğanları ve biberleri tavukları pişirirken ayrı bir tavada pişirebilirsiniz. Ama ben tavada kalan tavukların o güzel aromasının sebzelere de geçmesini istediğim için aynı tavayı kullanıyorum. Soğanları yüksek ateşte 2 dakika kadar karıştırarak kavurduktan sonra doğradığımız bütün biberleri ekleyelim ve onları da yine yüksek ateşte 3-4 dakika kavuralım. Sebzelerin üzerine 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyelim. Damak zevkimize göre tuz ekleyelim ve damak zevkimize göre karabiber ekleyelim. Sebzeleri bir karıştıralım ve hala yüksek ateşte pişirmeye devam edelim. Ve yine fajitanın en önemli baharatları olan toz kırmızı biber, toz kimyon, kekik ve bir tutam da sarımsak tozundan ekleyelim. Bu baharatların hepsinden azar azar ekleyelim. Çünkü zaten bu tatlar tavuğumuzda vardı. Ve bir yemek kaşığı kadar da soya sosu ekleyelim. Bunları güzelce karıştıralım. Ve toplamda sebzelerimizi 4-5 dakika kadar kavurduktan sonra sebzeleri çok fazla öldürmeden artık pişmiş olan tavuğumuzu da ekleyelim ve sebzelerle tavukları da şöyle bir karıştırıp 25-30 saniye kadar ocağımızda tutalım ve ocağın altını kapatalım. Ve fajitayı ister makarna yanında, ister pilav yanında, isterseniz benim yaptığım gibi dürüm olarak gönlünüzce servis edin. Ben bu tarifi 15 yıl kadar önce Hollanda'da yaşarken Meksikalı bir arkadaşımdan öğrenmiştim. Özellikle çalıştığım o yıllarda iş çıkışında okuldan eve geldiğimde hızlı, pratik bir şekilde bu yemeği yapıyor olmak beni çok mutlu ediyordu. Çünkü çok lezzetli bir yemek ve 15 dakika gibi bir sürede hazır olan şipşak bir yemek. Çalışan bayanlar için müthiş bir kurtarıcı. Umarım siz de evlerinizde bu pratik ama çok lezzetli tarifi dener, sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Emeğimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı,
Bu tarifi başkalarının görmesini istiyorsanız tarifimin linkini paylaşmayı, mutfağımda pişen diğer lezzetlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde buluşmak üzere, sevdiklerinizle birlikte afiyetle kalın.